Ciao a tutti. Bugün de en çok merak edilen konulardan biri olan İtalya'da yaşamanın maliyetinden bahsedeceğim size. Bu konuyu 3 başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi konut fiyatları, ikincisi yiyecek market giderleri, üçüncüsü de iş, maaş ve vergiler olacak. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak ev satın almak istediğinizde ya da kiralamak istediğinizde nerede olduğuna karar verirsiniz, değil mi? Şehir merkezinde bir ev istiyorsanız bu sizi pahalıya mal olabilir. Şehir dışına çıktıkça da fiyatların nasıl azaldığını göreceksiniz zaten. Mesela ben 5 sene önce buraya ilk geldiğimde şehir merkezinde 70 metrekarelik eşyalı bir eve 475 euro veriyordum. Aynı zamanda Milano şehir merkezinde yaşayan bir arkadaşım eşyalı bir eve ama daha küçük bir eve 1500 euro veriyordu. Yani siz farkı görün. Güneyden kuzeye gidince nasıl 3 katına çıkıyor fiyat. Şimdi buraya bir tane tablo koyacağım. Videoyu durdurup göz atabilirsiniz. Metrekare başına kaç euro düşüyor şehirlerde ona bakabilirsiniz. Biraz da faturalardan bahsedeyim size. Elektrik ve gaz özel, su devlete bağlı ve su da en ucuzu diyebilirim. Çünkü fatura 3 ayda bir geliyor evinize. Mesela bize örnek alırsak biz 2 kişiyiz. Kış mevsiminde 25-30 euro veriyoruz. Yazında 45-50'ye çıkıyor bu. Ama gene de bizim için fiyat artışının nedeni bahçenin olması, bahçe sulamasının gerekmesi. Bunda olmasa eğer 3 ay için 30 euro bence gayet uygun bir fiyat. Ama elektrik için aynı şeyi söyleyemem. Tabii ki yaptığınız kontrata bağlı, şirkete bağlı. Türkiye'de nasıl şu anda bilmiyorum. Siz yorumlarda yazın, beni bilgilendirin lütfen. Ama mesela seçeneklerinizden biri, hani tahmini bir metreküp verebilirsiniz. Atıyorum 1000 metreküp kullanıyorum bir senede diyebilirsiniz. Onlar da size bir fixed fiyat verebilir. Her ay 100 euro ödeyebilirsiniz. Ama sene sonunda bu hesaplanır. Eğer iddia ettiğinizden daha çok elektrik tükettiyseniz tabii ki arayı kapatmanız lazım. Borçlanırsınız. Eğer iddia ettiğinizden daha az elektrik kullandıysanız da bu farkı size geri iade ederler. Ama genelde ne oluyor? İnsanlar iddia ettiğinden daha fazla tüketiyor. Böylece de borçlanıyorlar ve bu hani az bir miktar değil. Her ay 100 euro kullanırsanız, 100 euro öderseniz ve sene sonunda borçlanırsanız bu 1000 euro, 1500 euro gibi bir borç da olabilir zaten. Bir diğer seçenek ise her ay kullandığınız kadar elektriği ödemek. Bizim şu anda yaptığımız bu. Gene bizi ele alırsak 2 kişiyiz biz. Yaz mevsimi klima her zaman açık oluyor. Zaten eşim evden çalışıyor. Bilgisayar her zaman açık olduğunu düşünürsek eğer 100 euro ödüyoruz biz. Kışın da 70-80 arasında gidip geliyordu. Hani bence bu ucuz bir rakam değil zaten. Gaz için de benim deneyimim gene biz güneyde yaşadığımız için kışları o kadar fazla kullanmıyoruz kaloriferi. O yüzden her zaman açık kalmıyor. Sadece yemek ve banyoda kullanılmış oluyor. Eğer kuzeyde yaşayan bir aile her zaman kombiyi kullanması gerekse soğuk olduğu için banyo ve yemeği dahil edersek bir ay için 200 euro ödeyeceklerini düşünüyorum. Tabii ki evin büyüklüğüne ne kadar kullandıklarına bağlıdır ama ortalama böyle bir fiyat olacağını düşünüyorum. Buna da siz karar verin, ucuz mu değil mi? Yorumlarda bana yazın. Aidat hakkında konuşalım biraz. Ben apartmanda yaşamıyorum ama ilginç bir şey dikkatimi çekti burada. Her apartmana girdiğinizde burada bir masa var ve bir adam oturuyor orada. O da kapıcı. Yani Türkiye'deki gibi değil aslında bakarsanız. Hani çöpleri toplamıyor, ekmek getirmiyor size ama orada oturuyor. Mesela bir kurye geldiği zaman ona kuryeyi bırakıyor, mektupları bırakıyor. Ya da birisi apartmana girdiğinde nereye gideceğini bilmiyorsa ona yolunu gösteriyor. Onun görevi daha çok bu. Gözetmek, bakmak. Temizlik de yapıyor. Ama dediğim gibi çöp toplamıyor ya da ekmek getirmiyor evinize.
Bunun da olduğunu düşünürsek eğer temizlik, asansör, elektrik, kapıcı masrafıyla herhalde ortalama bir apartmanın 100-150 euro aidat vereceğini düşünüyorum. Ama tabii ki kapıcısız, asansörsüz apartman bulamaz mısınız? Tabii ki bulursunuz. Daha uygun fiyatlara da getirilebilir bu aidat meselesi. Yiyecek ve market giderlerimizden bahsedeceğim biraz da. Tabii ki temel ihtiyaçlarımızdan biri de bu. Gittiğiniz markete göre değişebilir fiyatlar. Hani Türkiye'nin Migros'u, Türkiye'nin BİM'i gibi düşünebilirsiniz tabii ki. Gene kendimden örnek vereceğim. Biz çoğu zaman Lidl'a gidiyoruz ki ortalama bir market bence. Ve bir haftalık sadece yiyecek, sebze, meyve, et, hani abur cubursuz falansız filansız bir market alışverişimiz, sadece gereken şeyleri almak bizim için 100 euro tutuyor. Hani geçen senelere baktıkça hani farkı ben de görebiliyorum. Biraz fiyatlar arttı burada da. Gene hani markete gittiğinizde 1-2 euro rakamlar küçük olabilir. Ama toplandıklarında artıyor ve zaten bir İtalyana sorsanız bile o da size söyler hani hayatın pahalılaştığını, her şeyin 2 katına çıktığını. Burada da biraz hayat değişmiş. Onlara sorduğunuzda da görebilirsiniz zaten bunu. Şimdi gene buraya bir tablo koyacağım. Lütfen videoyu durdurun ve bir göz atın. Nasıl kuzeyde ve güneyde temel yiyeceklerin, ekmeğin, etin fiyatının nasıl oradan oraya gittiğinizde değiştiğini görmenizi istiyorum. Dışarıda yemekten bahsedecek olursak da mesela Palermo'da herhangi bir fırına gidip bir margherita pizza aldığınızda 5 euroya gayet lezzetli bir pizza yemiş olabilirsiniz. Ama gene kuzeye gittiğinizde bir fırından margherita pizza istediğinizde 10-12 euro ödemeniz gerekir. Onun da fiyatı artıyor. Restorana gittiğinizde de bu geçerli. Burada 10-15 euroya gayet karnınızı doyurabilirsiniz. Ama Milano'da 30 euroya kadar çıkabilirsiniz. Hep Milano diyorum ama tabii ki bu Roma ve üzerisi için geçerli. Kuzey İtalya için geçerli. Onun dışında tabii ki sokak lezzetleri var. Onları yiyebilirsiniz 1-2 euroya. Her şey sizin ne yemek istediğinize, ne kadar yemek istediğinize bağlı tabii ki. Çok paralarla çok güzel restoranlara da gidebilirsiniz. Az parayla karnınızı doyurabilirsiniz de. Bir de İtalya'da pazar kültürü var, Türkiye gibi. Oraya gidip daha ekonomik fiyatlara ve daha lezzetli sebzeleri de alabilirsiniz. Bu sizin seçiminiz tabii ki. Tabii ki işsiz, maaşsız olmaz. Eğer buraya gelmek istiyorsanız mesleğinizle gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada asgari ücret diye bir şey yok. Kontratlar devlet tarafından belirlenmiş. Her mesleğin ne kadar maaş alacağı belli. Yani mesela eğitim sektörü, öğretmensiniz. Ne tür öğretmensiniz? Onun seviyeleri var. Sağlık sektörü, hemşiresiniz, doktorsunuz. Onun maaşları belli tek tek. Ama bazı sektörlerin maaşları, kontratları yok. Bu durumda da insanlar tabii ki bu durumu kullanıyor. Size diyor ki saati 5 euroluğuna garson olmak ister misin? İş çaresi olmayan, para ihtiyacı olan biri de tabii ki buna tamam diyor, çalışıyor ve insanlar böylece merdiven altı kara parayla çalışmış oluyor. Yani bu iyi bir durum değil aslında ama yapacak da bir şey yok. Kontratlardan bahsederken de ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben Türkiye'de hiç çalışmadım. O yüzden bilmiyorum nasıl oluyor. Ama buraya geldiğimde kontrat imzalarken sayfalarca bir şey imzalamadım. 2 sayfaydı sadece ve hangi kontrat seviyesi, hangi sektör başlıkların olduğu bir kağıt imzaladım. Yani eğer kontratımı okumak istiyorsam internete hangi kontrat olduğunu yazıp devletin internet sayfasından okuyabilirim. İş bulabilir misiniz diye soracak olursanız da tabii ki kuzeyde iş daha çok. Hani zaten Türk topluluklarına baksanız da İtalya'da kuzeyde daha çok çünkü iş bulmak daha kolay orada. Hatta güneydeki İtalyanlar bile
kuzeye gidiyorlar iş bulmak için, güneyde iş yok diye. Ama bu güneyde iş bulamayacaksınız anlamına gelmez. Eğer mesleğinizde iyiyseniz, yaptığınız işi iyi yapıyorsanız, biraz İtalyanca ya da İngilizce bilginiz varsa ya da öğrenmeye hevesliyseniz tabii ki burada da bulabilirsiniz. Neden olmasın? Vergilerden birazcık bahsedeceğim size. İtalya en çok vergi veren ülkelerden biri Avrupa'da. %46 oranında vergi ödüyoruz her ay ve bu gerçekten çok fazla. Bu demek oluyor ki mesela maaşınız totalde 2000 euroysa her ay sizin elinize geçen rakam 1200 euro. Bu gerçekten çok fazla. Neredeyse yarısından biraz azı her ay vergiye gidiyor. Hani bunun getirileri yok mu? Tabii ki var. Mesela hastaneye gittiğinizde para ödemiyorsunuz. Sosyal devlet. Tabii ki devlet hastanesine giderseniz para ödemenize gerek yok. Özele de gitmek sizin tercihiniz. Onun dışında mesela kiracıysanız bir sene boyunca kiranızı ödedikten sonra sene başında ödediğiniz vergiyi devlete söylediğiniz zaman o kiranın bir kısmını size geri iade edebiliyor devlet. Yani size getirileri var gene ama gene de vergiler çok fazla İtalya'da. Bu videoyu da özetlemem gerekirse yaşamak her yerde zor eğer babanız zengin değilse. Turist olmak en temizi. Ama gene de siz diyorsanız ki İtalya'ya gelmek, yaşamak, orada çalışmak istiyorum. Gelmeden önce mesleğinizin ne kadar maaş alabileceğini bir ortalama fikir fiyatını alabilirsiniz. İnternetten araştırabilirsiniz. Ona göre de kuzeyde ya da güneyde çalışmaya, yaşamaya karar verebilirsiniz. Çünkü unutmayın maaşlar her yerde aynı ama hayat kuzeyde daha pahalı. Onun dışında markete gidecekseniz de tabii ki seçenekleriniz var. Yani daha iyi, daha kaliteli bir markete gideceksiniz. Daha pahalı şeyler alacaksanız ya da az harcayıp daha çok para biriktirmek istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Yani her şey değişebilir. Her şey sizin seçimlerinize bağlıdır diyebilirim. Aslında bu her başlığı daha çok açıp daha detaylıca da konuşabilirdik ama belki gelecekte yaparım bunun videosunu. Şimdilik bu kadar. Bana yorumlarınızı, sorularınızı sormayı unutmayın. Gelecekteki videoda görüşmek üzere. Ciao!